Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün benimle iş yerinde bir gün geçirmeye ne dersiniz? Arkadaşlar, diğer videolarımda da bol bol bahsettiğim gibi ben bir yazılım şirketinde iş analisti olarak çalışıyorum. Bu videoda hem Dubai'de bir çalışma günü nasıl geçiyor, ne tarz bir yerde çalışıyorum, şirketim hangi alanda yazılım üretiyor, ben iş analisti olarak gün içerisinde neler yapıyorum ve bir iş analistinin genel olarak sorumlulukları nedir, bunları anlatıyor olacağım. Bu akşam bir de şirketin bir organizasyonu var. Ona katılacağım ve sizler için oradan da paylaşım yapıyor olacağım. Umarım keyifli bir video olur. O zaman günümüz başlasın. Arkadaşlar saat 8 ve ben yola çıktım. Giderken hem sohbet edelim hem de ben size bazı detaylar vereyim. Saat 8 şu anda ve 8'de yola çıktım. 9 civarı iş yerinde olmaya çalışıyorum. Ben işe kendi arabamla gidiyorum. Çünkü Dubai'de arabanız yoksa ulaşım büyük problem olabiliyor. Dubai'de ulaşım aracı olarak otobüs vesaire tabii ki var. Ama otobüsü kullanırsanız yarım saatte gideceğiniz yere genelde 1,5-2 saatte ulaşıyorsunuz. Yani otobüsler hem çok yavaş gidiyorlar hem de çok fazla bölgede otobüs olmuyor. Dolayısıyla Dubai'de ulaşım birazcık arabanız yoksa problemli bir süreç. Herkesin de arabası, hatta birden fazla arabası olduğu için ve şu anda Dubai çok kalabalık olduğu için tabii ki trafik problemleri de Dubai'de çok arttı. Benim çalıştığım şirket MR Square'de. Evden yaklaşık 42 kilometre sürüyor. Ben biraz daha trafiksiz ve uzun yolu tercih ediyorum. Okullar kapalı olduğu zamanlar ve herkesin artık ülkesine döndüğü ya da tatile gittiği için trafik olmuyor. Dolayısıyla yaklaşık ofise ulaşmam 35 dakika falan sürüyor. Ama okulların açık olduğu ve trafiğin çok yoğun olduğu zamanlarda ise yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arası sürüyor. Dubai'nin diğer bir problemi ise otopark problemi. Çok katlı binalarda çalıştığımız için tabii ki yeterli otopark alanı olmuyor. Var olanları da şirketlerdeki sanırım 10-15 kişiye veriyorlar ve bunlar da genelde üst yönetime veriliyor. En sıkıntılı bölgeler genelde Internet City, JLT, benim gitmiş olduğum MR Square ve çevresindeki binalar diyebiliriz. Ben nereye park ediyorum? Ben Dubai Mall'un parkingine park ediyorum. Normalde Dubai Mall'un otoparkı ücretsiz. Ama çok üzücü bir haber aldık ve 1 Temmuz'dan sonra artık Dubai Mall'daki bazı yerlerinde paralı olacağını söylediler. 4 saate kadar ücretsiz ama 4 saatten sonra paralı olacak ve mesela 8 saat park ederseniz 100 dirhem istiyorlar ve çok yüksek bir miktar açıkçası. Ama şöyle de bir şey var. Bazı alanları hala ücretsiz yapmaya devam ediyorlar. Bu otoparklarda tabii ki genellikle daha az tercih edilen, mesafesi birazcık daha uzak olan otoparklar. Ama başka çare yok. Buralara park edeceğiz ve birazcık fazla yürüyeceğiz. Dubai Mall'dan şu anda iş yerine yaklaşık 7-8 dakikada yürüyerek ulaşabiliyorum. Ama bu dediğim ücretsiz park alanlarına park ettikten sonra yaklaşık 20-25 dakika bir yürüme mesafem olacak. Çok önemli değil. Biraz zayıflarız. Sabah sporumuzu ve akşam sporumuzu bu şekilde yapmış oluruz. Onun için şu an bunu çok da dert etmiyorum açıkçası. Hello. Now she knows how to say merhaba. Merhaba. Evet, şimdi arkadaşımı aldım ve yolumuza devam ediyoruz.
Arabamızı park ettik ve Dubai Mall içinden ofise doğru yürüyoruz. Ofise kısa yol ulaşım için çeşitli geçişler yapılmış. Bunları kullanarak kolayca ofise geçiyoruz. Ofisimiz aslında çok güzel bir bölgede. Hemen yan binamızda PwC'nin çok büyük bir ofisi var. Kendi içerisinde de akademisi bulunuyor. Burj Khalifa manzarasıyla ofise geçiyoruz. Eşyalarımı kurduktan sonra ilk işim Slack'ten gelen mesajlara ve e-maillere bakmak oluyor. Daha sonra da kahve yapıp kendime geliyorum. Şimdi işe koyulma vakti. Günlük yapacağım işler listesine bakıyorum ve en önemli olandan başlıyorum. Saat 10.30'da Development ekibi ile 15 dakikalık günlük toplantımız oluyor. Ekipteki herkes bir önceki gün hangi işi bitirdiler, bugün ne yapacaklar ve çözmemizi istedikleri herhangi bir problem var mı? Çok kısa şekilde bunları konuşuyoruz. Dubai çok sıcak ama ofisler çok soğuk olduğu için yoluma hırka ile devam ediyorum. Gün içerisinde ekiple çok fazla bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Yapılan geliştirmeleri gözden geçiriyoruz ya da net olmayan noktalar varsa bunları detaylandırıyoruz. Bugün ofise yemek sipariş ediyoruz ve Hint yemeği seçiyoruz. 3 kişilik yemek toplamda 122 dirhem tuttu. Şimdi de biraz ofisimizi gezelim. Girişten sonra sağda 2 tane büyük oda var. Birini Head of Marketing, diğerini ise Head of Operation kullanıyor. Daha sonra marketing ekibinin oturduğu alana geliyoruz. Daha sonra sırayla risk ekibi, operasyon ekibi, product ekibi ve CEO'nun ofisi bulunuyor. Burada da küçük küçük toplantı odaları bulunuyor ve mutfağa doğru geçiyoruz. Mutfağın hemen solunda 2 tane büyük toplantı odası var. Ve en sonda da finans ekibinin bulunduğu oda var. Bu da ofisin diğer tarafından bir görüntü. Öğle yemeğimiz de geldi.
süresi ise çeşitli toplantılarla ve kalan işlerimi tamamlamakla geçiyor. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biraz da iş analistliği, ben ne iş yapıyorum gibi konuları konuşalım istedim. O zaman iş analisti nedir, ne iş yapar sorusuyla başlayalım. Ben bu soruya yazılım sektörü için cevap vereceğim. Çok kısa anlatacak olursam da bir iş analisti yazılım ekibi ve iş birimleri ya da iş ortakları arasındaki köprü görevini görür aslında. İş birimlerinin sorunlarını, isteklerini, bildirimlerini topluyor, dokümante ediyor ve bunları yazılımcılara aktarıyor. Aynı zamanda tüm geliştirme aşamalarında takip edip yazılımcıların ve iş birimlerinin her türlü sorusuna karşı ilk kontak noktası oluyor. Bu noktada neden iş analistlerine gerek var da iş birimleriyle yazılımcılar birbiriyle direkt konuşmuyor diyebilirsiniz. Çünkü yazılımcılar daha teknik bir dille konuşuyor ve kendilerini bu şekilde ifade ediyorlar. İş birimleri ise sorunlarını veya isteklerini son kullanıcı diliyle anlatıyorlar. İş analistleri ise bu her iki dili de anlayıp istekleri eksiksiz bir şekilde iş birimlerinden toplayıp bir nevi yazılımcı diline çeviriyorlar. Mesela bir örnek vermem gerekirse compliance ekibi der ki ben web sitesi üzerindeki yeni kayıt formuna vergi numarası eklemek istiyorum. İş analisti bu gereksinimi alır, gider teknik ekibe der ki şu API üzerinde şu field'ın free text olarak sadece numerik bir şekilde eklenmesi, vergi numarasının da 8 karakteri geçmeyecek şekilde validasyonların uygulanması gerekiyor. Daha sonra da bu alanın yaratılmasından test edilmesine ve canlı ortama atılmasına kadar tüm süreci takip eder. Yani kısaca iş analisti pozisyonunu bu şekilde açıklayabiliriz. Peki ben ne iş yapıyorum ve nerede çalışıyorum? Öncelikle biraz şirketten bahsedeyim. Ben M2 adında çok hızlı büyüyen bir startupta çalışıyorum aslında. M2, BTC Türkiye'de Binance gibi Birleşik Arap Emirlikleri merkezi kripto borsası aslında. FSMA dediğimiz finansal hizmetleri düzenleyici kurumu tarafından yetkilendirilmiş ve düzenlenmiş bir firma ve Abu Dhabi Global Market lisansına sahip. Şu an kendi bünyesinde NMX adında bir coin'i var. İncelemek isterseniz şirketin web sitesinde buraya bir yere bırakıyorum. Ayrıca üye olup siz de trading yapabilirsiniz. Çok güzel ön planları var. Bunları inceleyebilirsiniz. Üye olmak isterseniz benim aşağıda bırakacağım referans linkinden kayıt olursanız hem siz hem de ben $50 trading ücreti indirimi alabiliriz. Benim görevlerime gelecek olursak, ben az önce de söylediğim gibi iş analisti için ne anlattıysam aslında tam olarak onu yapıyorum. Ama biraz daha detay eklersem, mesela tüm ihtiyaçları farklı departmanlardan topluyorum. İş süreçlerini oluşturuyorum. Bu isteklerin dizayn sürecini takip ediyorum. Daha sonra istekleri yazılım ekibine aktarıyorum ve geliştirme süresinin ve testlerin takibini yapıyorum. Yeri geldiğinde tüm testleri kendim de yapıyorum ki aslında bu benim görev tanımlarım içerisinde yok ama bir iş analistinin mutlaka çok iyi bir tester'da olması gerekiyor ayrıyetten. Bunları da yaptıktan sonra son kullanıcıya eksiksiz bir şekilde ürünü teslim etmeye çalışıyoruz. Peki siz nasıl iş analisti olursunuz? Genelde üniversitelerin bilgisayar, matematik, endüstri ve işletme mühendislikleri ile yönetim bilişim sistemleri veya istatistik bölümlerinden mezun olmak çok büyük avantaj sağlıyor. Ben mesela endüstri mühendisiyim. Ama benim Almanca, İngilizce öğretmenliği ya da fizik bölümlerinden mezun olup iş analisti olan tanıdıklarım da var. Yani aslında matematiksel yatkınlığınız ve becerileriniz yüksekse bence iş analisti olabilirsiniz.
Bunun nedeni de problemler ya da değişiklikler durumunda daha fazla üretkenlik, daha az zaman veya çabayla daha fazlasını tamamlamanız gerekir. Yani aslında en verimli süreçleri kullanmanız gerekiyor. Bunun için de problem çözme yetisine sahip olmak gerekiyor. Peki iş analisti olmak için nereden başlamanızı tavsiye ederim ben? Bu alanda mesela hiç deneyiminiz yoksa veya iş bulamıyorsanız bence CV'nizi direkt şirketlerin insan kaynaklarına atıp ilk önce stajyer olarak başlama yolunu deneyebilirsiniz. Stajyer olarak başlarsanız işi biraz öğrenirsiniz. Hem CV'de yazacak bir şeyiniz olur, hem de yapacağınız iş görüşmelerinde nasıl kendinizi anlatmanız gerektiğini öğrenmiş olursunuz. Diğer soru, ben işimi seviyor muyum? Evet, ben işimi seviyorum. Her girdiğim firmada çok farklı şeyler öğrendim. Öğrenmenin hiç bitmediği bir meslek aslında. Her gün teknoloji değişiyor, istekler değişiyor ve siz kendinizi sürekli yenilemek, son geliştirmelerden haberdar olmak zorundasınız. Bu da aslında bir nevi sizi işe bağlıyor ve size sıkılacak zaman çok bırakmıyor. Bu nedenle teknolojinin sürekli içinde olmak bana çok iyi geliyor. Başka bir soru, ne kadar maaş kazanılır? Bunu Dubai için söyleyecek olursam tabii ki yeni mezun olmanıza, deneyiminize, nasıl bir firmada çalıştığınıza göre çok değişir. Ama Dubai'de bir iş analisti yaklaşık 13.000 dirhem ile 35.000 dirhem arasında az önce saydığım kriterlere göre değişkenlik gösterir. İş analisti ve kendi işimle anlatacaklarım bu kadar. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Ayrıca ilanlarda kendinize uygun pozisyon bulursanız bana CV'nizi LinkedIn üzerinden atabilirsiniz. Uygun olduğunuzu düşündüğüm CV'leri elimden geldiğince insan kaynakları ile paylaşmaya çalışırım. Çok teşekkürler. Şimdi Dubai Mall'ın içinden otopark alanına gidiyoruz ve akşamki team building aktivitesine katılıyoruz. Şimdi organizasyon mekanına geldik.
Gönlümde